kendi evinizde yılanlarla yaşadığınızı düşünebiliyor musunuz? Ve bunlar kobra yılanları dostlar. Kral kobralar bile var içlerinde. Çok enteresan ya. Kendi evinde kral kobralarla yaşayan bir kadın ve canlı canlı onlar alıp size gösteriyor. Ne bileyim, bir şekilde öldürüyor o hayvanları ve yemeğini hazırlıyor. Çok enteresan gerçekten. Şurası pitonlarla dolu. Bakın şimdi gösterecek bize. Abi çok korkunç hayvanlar ya. Yani bak şimdi. Piton diyorum ben bu arada. Kobralarla dolu burası. İnsanoğlu gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Yani wow. Oh, can I... Koluna bakar mısınız? Yılan torbada şu anda canlı arkadaşlar. Bir ısırığı size hastanelik yapar. Hastaneye gidemeden ölürsünüz yani. Oh, oh. Daha az, içimin ürperdiği çok az şey görmüştüm. Herkese yeni bir videodan, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey sizin için yolundadır. Biliyorsunuz ki ben bir süredir Tayland'dayım. Katar'dan buraya kadar geldim ve Bangkok'u keşfetmeye başladık. Burada şu anda yağmur sezonu. Bugün hava güzeldi. Sonrasında çok fena bir yağmur yağdı ve bir yarım saat önce kadar yağmur kesildi ve şu anda günlük güneşlik bir hava var. Yağmur sezonunun sonları geliyor artık. Kasım ayında yüksek sezon başlayacak ve belli ki artık hava değişimleri de başladı. Son 4-5 gündür böyle biraz daha güzel bir hava var. Hatırlarsanız geçen bölümde benim kameramın mikrofonunun bozulduğundan bahsetmiştim. Bayağı bir uğraşmıştım ben onu düzeltmek için ama bir türlü düzeltememiştim. Burada ben bir tane kamera ekipmanları satan yer buldum ve burası benim kaldığım yere 1 saat uzaklıkta. Yaklaşık bir herhalde 20 kilometre falan bir mesafede. Bu arada bu ne yapıyor ya burada? Ne alaka abi? Neyse dostlar, ben buraya kadar geldim. O kamera ekipmanları satan mağazaya girdim. Ve onlara almak istediğim parçayı gösterdim. Normalde internet sitelerinde onu satıyor gözüküyorlardı ama ellerinde yokmuş ve 60 ila 90 gün sürer dedi gelmesi. Ben de o zaman kalsın dedim. Ve çekimlerime telefonumla devam ediyorum. Yani yapabileceğim pek bir şey yok bu konuda şu anda. Bu arada şunu göstereyim bakın. Bubble tea satıyorlar burada. 24 baht ila 44 baht arası fiyatlar. 19 bahta bile varmış şurada. Çok ucuz yani. Bu Tayvan'da ve Güney Kore'de çok tüketilen bir içecek dostlar. Şu anda bulunduğum yer tamamen yerel halkın yaşadığı bir nokta. Bakın taksiler bu şekilde direkt. Bu taksilerden Pattaya'da, Kopangan Adası'nda falan da vardı. Burada da minibüs mantığıyla kullanıyorlar. Değişik bir bölgedeyiz dostlar. Bugün sizi Tayland'da çok farklı bir yere götüreceğim. Sizi bol bol şaşırtacağım. İlginç bir video olacak. Buradan 1 saat kadar daha yol gideceğiz ve şehrin tamamen dışarısına çıkacağız ve çok ilginç bir şeye tanıklık edeceğiz. Bugün bir tropikal restoranta gideceğiz ve kobralara fısıldayan Taylandlı bir kadının misafiri olacağız orada. Onun restorantında neler satıldığına göre atacağız dostlar. Tropikal etleri burada yiyorlar. Yani çok enteresan canlıları yiyorlar Güneydoğu Asya'da ve bu gideceğimiz restoranda kobra eti satılıyor. Bunun hazırlanma sürecini vesaire detaylı bir şekilde göreceğiz ve inceleyeceğiz. Bence çok enteresan bir video olacak. Fazla da uzatmadan günümüz başlasın o zaman. Şimdi ilk olarak biraz bu olduğum bölgeyi gezelim istiyorum çünkü aşırı ilginç bir yerdeyim. Baya böyle yerel halkın pazarların içerisinde ne bileyim yerel halkın yaşadığı bir yerdeyiz yani. Kesinlikle turistin olmadığı bir yer. Şu yemeklere bakar mısınız? Tavuk ayağı mı ne bu çözemedim. Galiba tavuk ayağı bakın. Şöyle göstereyim. Şurada kremalı tavuk gibi bir şey var. İstiridye çorbası mı diyeyim artık.
Öyle bir şey. Acayip yemek çeşitleri var. Savarikap. İnsanlar çok güler yüzlü ya. Soya soslu tavuk galiba şurada bakın. Savarikap. Çok acayip yemekler satılıyor. Hemen sağ tarafında bir pazar var dostlar ve bu pazarda da değişik değişik yemekleri görebiliyorsunuz. Ben Tay yemeklerini bu arada çok seviyorum genel olarak. Bence bayağı lezzetli. Bu arada bakın burada da tapınaklar için, Budist tapınakları için çiçekler vesaire satılıyor. Tapınağa gidecek insanlar buradan alışverişini yapıyorlar ve yanlarında giderken götürüyorlar. Şöyle kızarmış balıklar. Yine bu şekilde yemek çeşitleri. Savarikap. Şöyle bir şey gördüm. Mısır gibi bir şeye benziyor ama değil de tam ne olduğunu çözemedim. Burada yeme içme çok ucuz. Direkt yerel halkın alışveriş yaptığı bir yer olduğu için az önce mesela 8 bahta, 6 bahta falan lapa pirinç gördüm. Lapa pirinci satıyorlar direkt o şekilde. Ve yemekler de epey uygun. Bakın pişmiş balıkları satıyorlar. 35 baht, 50 baht, 60, 80 diye gidiyor fiyatlar. Şurada da galiba kurutulmuş balık var bu şekilde. Çorbalara falan atmak için. Şöyle ilginç bir şey. Bakın hemen burada kurutulmuş karidesler, kalamarlar vesaire satılıyor. Hatta kurutulmuş balıklar da var şurada. Tam böyle Afrika'da yedikleri balıklara benziyor. Afrika'da çok fazla görmüştüm bunu. Çok fazla kurutulmuş balık yeniyordu. Özellikle Kenya'da ve Uganda'da, hatta Tanzanya'da bu olay çok yaygındı. Dünyanın öbür ucunda Tayland'da da var aynı şey ve balık türü yani birebir aynı balık türü. Ufacık balıklar böyle. Enteresan yani. Benzer yemek kültürlerini öyle gezdikçe farklı yerlerde görebiliyorsunuz. Bakın yine kızartılmış yemekler. Savarikap. Şöyle bir içecek gördüm şimdi. Jelibon gibi bir şey atıyorlar içerisine. Siyah renkte ve is it avocado? Is it avocado? Anlamadım. Galiba avokado gibi bir şey atıyor abimiz içeceğe. Ve şöyle plastik poşette servis ediyor size. Kapın kap. Ah no, it's okay, it's okay. Kapın kap. 20 bahta böyle Starbucks gibi çalışıyor ya abi. Vallahi çok iyi. Bakın yine çorbayı plastik poşete koymuşlar. Bayağı plastik poşette 40 bahta çorba satıyorlar. Direkt kanserojen. Kanser olmak istiyorsanız güzel bir yol yani. Hiç kaçarı yok bunlarda. Harika. Ve şimdi dostlar burada Grab uygulamasından bir taksi çağırdım ve 41 kilometre yol gideceğiz. Yanlış duymadınız. Tamı tamına 41 kilometre yol gideceğiz. Ve fiyatı ne biliyor musunuz? 248 baht. En ucuz seçeneği seçtim ve uygulama %20 mi %30 mu ne indirim vermişti bana. Bunları da kullandım. Bayağı uyguna geldi. Şimdi arabam geliyor ve 52 dakika gösteriyor şu anda mesafeyi. Oldukça uzun bir süre bir taksinin içerisinde. Bir şeylerin peşinde ilerleyeceğim bakalım. Bol maceralı video olacak. Ve dostlar şimdi bu şekilde ilerlemeye başladık. Oldukça uzun bir süre gideceğiz. Dayı müziğimizi de açtı. Değişik pembe termos duyuyor abiyle. Yolculuğumuz başladı. Ne kadar sürecek göreceğiz. Bangkok'un dışarısına doğru çıkıyoruz. Ve yalnızca 7-8 dolara oldukça uzun bir mesafe gideceğiz bakalım. Ve dostlar bayağıdır bu şekilde biz devam ediyoruz. Yani şehrin tamamen dışarısına çıktık artık. Bangkok'un dış mahallelerindeyiz, hatta dışındayız artık. Galiba çiçekçilerin olduğu bölgeden geçiyoruz. Bu arada çiçek dedim de ben ot satıyorlar gibi ya abi. Biliyorsunuz ki Tayland'da yasal
Toptan ot satışı falan yazmışlar. Çok değişik yerlerden geçiyoruz şu anda. Artık köy yaşam başladı resmen. Ve daha da gitmemiz gerekiyor. Bir 20 dakika daha bu şekilde devam edeceğiz. Neyle karşılaşacağım? Nasıl bir restoran çıkacak karşıma? Ve nasıl bir deneyim olacak gerçekten merak ediyorum. Büyük bir macera yaşıyoruz aslında bugün. Şöyle geçtiğimiz sokakları ufak da olsa, yolları ufak da olsa bir göstereyim istedim. Artık doğanın içerisindeyiz. Şehir bitti yani. Nasıl geri döneceğim gerçekten bilmiyorum. Umarım dönüşte bir taksi bulabilirim bu arada. Yani gidiş kolay çünkü şehrin içerisinden rahatlıkla taksi bulabiliyorsunuz ama dönüş nasıl olacak göreceğiz açıkçası. Çok merak ediyorum. Böyle bakalım dostlar, ben ilerlemeye devam ediyorum. Dostlar, çok acayip şeyler oldu. Ben geldim ve bu restorantı, ablamızı buldum. Burada ablamız pitonları satıyor. Şurası pitonlarla dolu. Bakın şimdi gösterecek bize. Şu kafes pitonlarla dolu. Kadın tartıyor burada ve besliyor. Can I see? Abi çok korkunç hayvanlar ya. Yani bak şimdi. Piton diyorum ben bu arada. Kobralarla dolu burası. İnsanoğlu gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Yani wow. Oh, can I... Koluna bakar mısınız? Bunun içerisinde yılan var. Ben şöyle uzaklaşayım. Okay. Okay. Şimdi yılanı şunun içerisine koydu az önce dostlar. Ve bu yılanı pişirmeye gidiyor abla. Bir video çektim, ses çıkmamıştı. Bakar mısınız ya, hayvan burada. Burası kendisinin mutfağı zannedersem ben. Abi çok korkuyorum bir yerden yılan çıkar diye. Son derece basit bir yer burası dostlar. Galiba şurada. Ah, okay. Of, okay. Okay, now okay. O neydi bilmiyorum, çekme bunu dedi. Yılan torbada şu anda canlı arkadaşlar. Alkol koyuyor galiba. Şu şeyden koyuyor şu anda. Şimdi o yılanı çıkartacak oradan. Bir ısırığı sizi hastanelik yapar. Hastaneye gidemeden ölürsünüz yani. Oo. 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 Kafasına vurdu. Oo, 2 vuruşta bitti hayvanın işi. Oo. Kanını akıtıyor bu şekilde. Arkadaşlar ben gözlerime inanamıyorum ya. Hayvan hala kıpırdıyor. Sinir sistemi hala canlı. Ve şu anda onu kesiyor.
ที่ไม้ฮาร์ด Aa. กินไหมกินไหม İçecek misin diye sordu. Şurada bir şey içilebiliyormuş. Galiba orada enerji gibi bir şey var. İçerisinde insana enerji veren bir şey var. Bunu şu içeceğe katıp zannedersem içiyorlar. Bu yılanları kiloyla satıyor arkadaşlar. Kilosu 800 bahta satıyormuş ablamız. Bakın bunun içerisine koydu. Bakın kımıldıyor hala da koyduğu şey. Oh. Oh. แก้ว This one. วิสกี้ Viski. Bunu viskiyle beraber içiyorlarmış arkadaşlar. You drink? You no. You drink. Arkadaşlar çok acayip şeyler yaşıyorum ya şu anda. Böyle tüylerim diken diken oldu, gerçekten içim çekildi. Olduğum yeri bir göstermek istiyorum. Ben burayı bir yarım saat kadar aradım. Çünkü konumu yanlıştı. Bakın güneş batacak neredeyse. Şöyle bir yerdeyim ve son derece basit bir restoran burası. Geldim, bir yarım saat kadar da burada bekledim. Sonrasında abla bir anda çıktı ve her şey çok ani gelişti. Yani inanılmaz ani gelişti olaylar. Şunu göstereceğim. Kendisinin fotoğrafları arkadaşlar. Yıllardır burada bu şekilde evinin aslında garajında yılan satıyor. Ve burada köpekleri falan var. Çok farklı bir hayat yaşıyorlar. Yaptığı içeceği gördünüz. Çok farklı bir içecek yaptı yılandan ve bunu içiyorlar. Yani gerçekten çok farklı varlıklarız ya. Bakın şimdi. İğrenç bir görüntü var burada. Ama göstermem lazım. Bu yılan halen daha kımıldıyor. Çünkü sinir sistemi ölmedi daha. Tamamen ticari bir şey var burada. Ve gerçekten sıkıntı yani. Yılanlarla aynı evde yaşıyorlar. Bilmiyorum, bunu beklemiyordum açıkçası. Wow. Ve şunu içiyorlar arkadaşlar. Yılan zehri, yılanın kanı ve birkaç bir şeyin daha attı içine. Alkolle karıştırdı zannedersem. Bunu içiyorlarmış ciddi ciddi. Çok enteresan. Tayland'da bu tarz şeyleri yiyorlar insanlar. Yani büyük ihtimalle meraktan yiyorlar. Merak ettikleri için yiyorlar ama çok enteresan. Ya kadının cesareti çok enteresan ve kolunda çok büyük bir iz vardı. Zamanında yılan ısırdı dedi. Gösterdi şu şekilde. Yani inanılmaz rahat. Şöyle bir fotoğrafını daha göstereceğim size, bakın. Ben içerideyken huylanıyorum şu anda. Her an şuradan bir yerden bir yılan çıkıp gelebilir diye korkuyorum. Ama onlar çok rahatlar. Bakın ablanın koluna dikkat ederseniz o yılan ısırığı izini görebilirsiniz. Hatta bir yakından göstermeye çalışacağım. Galiba ısırılan kısmı yakmışlar mı, kesmişler mi anlayamadım. Çok büyük bir iz var orada. This one bite, right? Abla hiç İngilizce bilmediği için el işaretleriyle anlaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar çok korkutucu. Gerçekten çok korkutucu.
Şu an halen daha hareket ediyor. Yes, spicy, spicy. Yes, spicy. Acılı olsun mu ya ablar? Hatta bakar mısın abi? Şu yılan 10 dakika önce canlıydı dostlar. Sadece burada bu yılanı satmak için, bu yılanları satmak için besliyor ablamız. Ve insanlar da gelip alıyorlar. İnsanlar da merak ediyorlar. Yılan etini denemek istiyorlar. Her şeyden önce bu yılanı nasıl kestiğini, hazırladığını görmek istiyor insanlar, tıpkı benim gibi. Şu eti bir göstermek istiyorum yakından. Bilmeseniz tavuk eti sanabilirsiniz. Kesinlikle doğru bulduğum ve desteklediğim bir şey değil. Tek amacım burada size güzel bir içerik hazırlamak ve belgesel tarzı video çekmek. Bize yanlış geliyor. Gerçekten bizim için çok yanlış. Hayvana zulmediyor gibi geliyor. Ama burada onlar için belki de bir inekten, bir koyundan farkı yok bu yılanın. Biz nasıl ki ineği kesip, koyunu kesip yiyorsak onlar da yılanı bu şekilde yiyorlar. Şu anda eti dövmeye başladı bakın. Spicy. Spicy. Where do you come from? Türkiye. Turkey. Turkey. Şurada pişirecek şimdi arkadaşlar. İnsanoğlu gerçekten en tehlikeli canlı. Çok net bir şekilde yaşayan en tehlikeli canlı. Dünyanın en zehirli yılanlarından bir tanesini az önce şu hale getirdi yani abla. Gözümün önünde az önce canlı bir yılan vardı ve bu yılan şu anda burada sote oluyor resmen. Ayrı ayrı pişiriyor yılanın belli bölgelerini. Yarısını bu tencerede pişiriyor şu anda yağda. Yarısını da burada pişiriyor. Anladığım kadarıyla bu kısmı kemikli. Kemikli kısmını burada kızartıyor ve kemiksiz yumuşak etli olan kısmını da burada pişiriyor. Hayatımda ilk defa bu kadar egzotik bir yemek hazırlandığını görüyorum. Yıllardır, yaklaşık 7 yıldır dünyayı geziyorum ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Köpek eti yenildiğini gördüm. Timsah etini bizzat kendim denedim. Ama bu şekilde en başından itibaren hazırlanışıyla birlikte daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten tehlikeli varlıklarız. Az önce ablamıza kaç yıldır bu şekilde yılan pişirdiğini sordum. Çevre aracılığıyla ve 20 yıl dedi dostlar. 20 yıldır burada bu şekilde yılanları besliyor ve insanlara satıyor. Gerçekten çok ilginç. Kendisi belli ki bayağı tanınmış birisi.
Şöyle bir göstereceğim. Yağımız hazır. Porsiyonumuz hazırlandı bu şekilde. Bir tadına bakacağım şimdi. Gerçekten denemek istemiyorum ama bir şekilde deneyeceğim artık. Kendi evinizde yılanlarla yaşadığınızı düşünebiliyor musunuz? Ve bunlar kobra yılanları dostlar. Kral kobralar bile var içlerinde. Çok enteresan ya. Kendi evinde kral kobralarla yaşayan bir kadın ve canlı canlı onlar alıp size gösteriyor. Ne bileyim, bir şekilde öldürüyor o hayvanları ve yemeğini hazırlıyor. Çok enteresan gerçekten. Daha az içimin ürperdiği çok az şey görmüştüm. Çok acayip bir deneyim oluyor benim için. Yeah, okay. Yeah, it's okay, it's okay. Spicy, okay. Spicy, good. I like spicy. Yeah. Thailand spicy, good. Này, này, này. I like it. Abla ile birbirimizi çok az anlıyoruz ama makara yapıyoruz böyle. Şu acı yılandan daha tehlikeli bence. Bayağı acı bir şey olacak gibi geliyor ya bana. Evet, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bugün akşam yemeğinde yılan kavurma var. Oh. Delicious. Okay. Ben de şöyle ablanın peşinden içeriye doğru geçeceğim. Şunu da alıyorum şöyle ama. Bunu kim nasıl içecek abi? Arkadaşlar şöyle bir göstermek istiyorum. Yemeklerimiz hazır. Ben bunu yiyemem yani. Tadına bakarım. Biraz bundan yerim ama tabii ki tam anlamıyla yiyemem. You drink this one? No. No? You. Abla kendi içmediği şeyi bize veriyor ya. Ben bunu nasıl içeyim? Bir koklamak istiyorum. Bir şöyle kokusuna bakacağım. Alkol kokuyor abi. Alkol kokuyor yani. Alkol büyük ihtimalle bunun zehrini öldürüyor ve o şekilde içebiliyorlar. Çünkü başka türlü içilmez diye düşünüyorum. Ama çok acayip yani, kan içmem. O kadarını içemem. Bana gelmez o. Şimdi şunların bir tadına bakacağım. Ama hala içim ürperiyor dostlar. Benim amacım bunun nasıl hazırlandığını görmekti. Geldim gördüm ama daha az ürpertici çok az şeyle karşılaşmıştım gerçekten. Arkadaşlar şu anda burada çekimde bana yardım edecek herhangi bir kimse olmadığı için kendi kendime çekiyorum. Umarım güzel görüyorsunuzdur. Bir tadına bakacağım bunların. Gerçekten çok ürperticiydi. Bu kemik yani tam anlamıyla, bir tadına bakmak istiyorum. Yani kızardığı için hiç anlaşılmıyor ne yediğiniz. Yeseniz tadını anlamazsınız herhalde. Balık gibi yani. Fazla yemem. Sadece bir tadına bakmak istedim. Ama kötü değil yani. Düşüncesi çok kötü. Şunu yemiş olmanın düşüncesi gerçekten kötü. Ama
Tadı kötü değil yani. Gerçekten tad olarak denerseniz, yerseniz, hatta tavuğa benziyor diyorlardı yılanı. Bence baya baya benziyor tadı tavuğa. Ama ortası kıkırdak. Bir daha bir şuna bakacağım. Ama düşüncesel olarak gerçekten iğrenç bir şey. Yani kusmak istiyorum şu anda. Bu arada yılan olduğunu bilmesem gerçekten çok güzel. Yılan olduğunu bilmesem, yani görmesem o manzarayı, en baştaki şoku yaşamasam gerçekten çok güzel derdim. Tadı iyi. Hatta bayağı iyi. Abi güzel ya, kötü diyemiyorum. O manzarayı görmeseydim en baştaki, hala tüylerim diken diken oluyor böyle. Çok iyi derdim. Ha, hiç görmeden yesem, yılan deseler iğrenmezdim de herhalde. Ama lan kılçık mı bu? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kılçık mıydı bu? Kılçık gibi bir şey geldi. Abi. Tadı güzel ama. Ama kılçıksız yerine yiyin. Benim yerirseniz kılçıksız yerine yiyin abi yılanların. Vallahi kusacağım ya. Farklı etleri de satıyorlar burada. Ama galiba onları satmak yasal değil. Mutfakta bir şey çektim. Bir şeyin derisi vardı. Artık kaplumbağa mıydı neydi bilmiyorum. Bunu çekme dedi abla ve işte o kelimeyi söylemeyeyim burada. Güvenlik görevlisi gibi bir şey söyledi. P ile başlayan ve hani onlar bana sorun yaratır falan dedi galiba. Bunu çekme dedi, işte ondan sonra işaret falan yaptı böyle. Herhalde yasal olmayan bir şey satıyordu. Artık ne etiydi bilmiyorum. Köpekleri var bu arada ablanın. 3-4 tane köpeği var. Anlamadım ben. Hayvan sever mi? Hayvan düşmanı mı? Şuna bakar mısınız abi? Şu köpeklere bakar mısınız? Bunun gibi 3 tane 4 tane falan köpeği var. Çok ilginç ya. Şurası da evleri arkadaşlar. Hemen şurası evleri. Hemen şurada birisi alkollü içiyor, takılıyor. Değişik bir ortam ya. Akvaryumları falan var. Burada da yılan zehri masamda. Daha garip olan, çok az ortamda bulunmuştum zannedersem. Uzak Doğu'da ve Güneydoğu Asya'da halen daha bu tarz çok acayip şeyleri yiyebiliyorlar. Endonezya'da bir adada dostlar, Sulawesi adasında bir pazar yer almakta ve bu pazarda timsah etinden tutun da pitona kadar, ne bileyim anakondalara kadar, kobra yılanlarına kadar her şey satılıyor. Kral kobralara kadar her şey satılıyor ve çok acayip hayvan etleri yenilmekte, tüketilmekte. Tayland'da bugün halen daha bu tarz şeylerin yendiğini görebiliyorsunuz. Güneydoğu Asya ülkelerinin böyle bir yanı var. Gerçekten aklınıza gelmeyecek vahşi hayvanları bile yiyebiliyorlar burada. Bilmiyorum bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bu arada haliyle yemedim yani, sadece video için biraz tadına baktım. Gerçekten kötü değil ama bunu yiyemem yani ben. Lan sen ne yapıyorsun burada? Bir yanda yılanlar, bir yanda köpekler. Kokuyu aldı, bu da geldi bak. Şurada bir tane daha var. Bu içeceği içmeye kimseyi ikna edemedim dostlar. Kimse şunu içmek, denemek istemiyor. Yılan kanı yani, zaten niye böyle bir şey içerler bilmiyorum gerçekten. Bardağın bile rengi değişti bu arada. Bakın nasıl iz bıraktı bardakta. Çok ilginç bir deneyimdi dostlar. Yani her şey çok hızlı oldu. Çok hızlı gelişti ve ne kadar yansıtabiliyorsam yansıtmaya çalıştım size. Abla ilginç bir insan. Şöyle bir bahçesi var burada arkada. Göstermek istiyorum. Bakın burada çardakları var ve evin arkası pirinç tarlası direkt. Ve yılanları da bir kafeste besliyor. Bu yılanları nereden buluyor? Hani nasıl onları çoğaltıyor, artık çiftleştiriyor mu, ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. Yani 20 yıldır burada bu işi yapmaya devam eden bir insan kendisi. Çok acayip bir deneyimdi ya gerçekten.
Bakın bu arada şöyle size menüyü de göstereceğim. Burada Cobra diyor. Fiyatını yazmış 700 baht olarak kilo fiyatı bu. Onun dışında burada balık çeşitleri var ama çok acayip çeşitli balıklar var. Kuş çeşitleri var burada. Kurbağa var, geyik var ve bunun dışında timsah var. Bayağı değişik tropikal hayvanlar satılıyor. Galiba deve kuşu da var şurada. Ve galiba şu da kaplumbağa, snapping turtle diyor. Çok enteresan. Bayağı tropikal hayvan etlerinin satıldığı bir ev yani burası. Restoran bile denmez. Okay, Kopun Kap. Bye bye now. Name? Restaurant name? Your restaurant name? Chế xả mẹ bia. Yasa Mabia. Chế xả. Gesa. Chế xả mẹ bia. Okay. Chế xả Cobra. Okay. Nice to meet you. Kopun Kap. Dostlar ben buraya veda edeceğim şimdi. Şuraya bir taksi çağıracağım. Bolt çağıracağım. Burası bildiğiniz sanayi mahallesi. Yani tamamen şehrin dışındayız. Tekrardan bir olduğum yeri göstereceğim. Hiçliğin ortasında bir yerdeyim şu anda ben. Bakar mısınız şuraya? Yani ana yoldan bile 1 kilometre falan içerideyiz şu anda. Ve bayağı izole bir bölge burası. Böyle bir yerde tamamen şehrin dışında ama bayağı meşhur olmuş bir nokta. Çünkü sattığı şeyleri gördünüz yani. Neyse buraya veda edelim, yolda konuşuruz. Ve dostlar şöyle geniş açıdan göstereyim. Hava neredeyse karardı. Benim için buralara veda vakti. Son derece değişik bir yerdi ya. Ne bileyim şehrin dışında yılanlarla yaşıyor. Zalimlik mi dersiniz, yılan öldürüş şekline, kültür mü dersiniz? Benim için çok farklı bir deneyim oldu açıkçası. Hiç unutmayacağım bir şeydi hayatım boyunca. Ve kadının kolundaki o yara izi çok fenaydı. Yaklaşık 9-10 dolar karşılığında 1 saat kadar mesafe gideceğim şimdi. Tam kilometresini bilmiyorum ama bakacağım şimdi. Arkadaşlar tam 39 kilometre ve 1 saat 16 dakika gösteriyor şu anda Google haritalar uygulamasında. Yani 1,5 saate yakın bu araçta olacağım ben. Ne kadar uzağa geldiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani size bu içeriği çekmek için gerçekten çok uğraştım bugün. Önce 1 saat mikrofon aramaya gittim. Bulamadım. Sonra oradan 1 saat, 1,5 saat yol geldim. Şimdi tekrar gidiyorum. Lütfen şu videoyu beğenin. Hemen bu dakikada, bu saniyede videoyu izlerken bir beğen butonuna basarsak, bir de yorum yaparsak çok mutlu olurum. Hype hakkınız varsa bir de hype yapalım. Yani çok emek verdiğim bir video oldu. Gerçekten çok uğraştım. Ve bence benzersiz bir içerik olduğunu düşünüyorum ben. Tehlikeli de bir içerik. Tek bir ısırıkla hayatımızı bile kaybedebilirdik yani bu videoyu çekerken. Ben kadına hayret ettim. Nasıl 20 yıldır bu şekilde yaşıyor? Ki zaten az kalsın ölüyormuş yani kadında. Dediğim gibi bu videonun hak ettiği yerlere gelmesi için beğenilerimizi lütfen bırakalım burada. Ve paylaşabiliyorsak paylaşalım videoyu. Abone değilsek halen daha abone olalım. Destekleriniz çok çok önemli. Şöyle gecenin ne diyeyim karanlığıyla birlikte yola devam edelim bakalım. Gün batımı gerçekleşti. Etraf kararıyor artık yavaş yavaş. Şöyle bir gece pazarının yanından geçiyoruz. Bir göstereyim dedim geçerken dostlar. Çok büyük bir gece pazarı varmış burada. Ama tamamen Tayiller var yani yine. Bu bölgeye gelen çok nadir turistlerden bir tanesi olabilirim ya. Olabilirim değil, öyleyim bence direkt. Bu arada dışarısı aydınlıkmış yani halen daha. Saat 6 civarı. Gün batımı gerçekleşti ama daha tam kararmadı yani etraf. Arabanın içerisi bayağı karanlık duruyor. Filmlerden dolayı. Ama dışarısı aslında o kadar değil henüz. Bu şekilde ilerliyoruz bakalım.
Biraz trafik var. Umarım çok uzun sürmez. Şöyle çok kısa da olsa bir etrafı göstereyim istedim size. Çünkü ilginç görüntüler var bu bölgede. Yani Bangkok'un şehir merkezine göre, merkezi noktalarına göre çok daha farklı bir yerdeyiz. Bangkok değil burası bence. Her ne kadar resmi olarak Bangkok'a bağlı olsa da. Ve dostlar, yaklaşık 2 saat, hatta belki de daha fazla vakit geçti. Şu anda yerel bir restorandayım burada. Geçen bölümün sonunda da buraya gelmiştim ve yemeğim geldi. Şöyle göstereyim. Çiçekli böcekli. Ben tavuklu noodle söyledim yemek olarak. Çünkü çok acıktım abi. Umarım beni iyi bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Bayağı bir yoruldum. Dönüş yolculuğu 1,5 saatten fazla sürdü. Belki 1 saat 40 dakika falan sürdü ve uygulamadaki fiyata geldim. 298 bahta, düz 300 bahta geldim diyelim ve yaklaşık 10 dolar yapıyor. Gerçekten çok çok iyi fiyat. Acayip bir gün yaşadım. Yani hala da içim ürperiyor. Çok fenaydı. Kapın kap. Bu arada diğer yemeğim de geldi. Şunu hak ettim bence. Thank you. Şunu hak ettim bence. Bu dostlar bildiğiniz tavuk şiş. Bunu körili bir şekilde yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Yanında sosuyla beraber geliyor. Bu 100 bahtı. Bu da yine yanında 100 bahtı. Şu ikisini afiyetle yiyeceğim şimdi. Yani yılan şurada poşette duruyor. Tek havaya yaptırdım bunu ama bunu yiyemem yani. Gerçekten yenilecek gibi değil. Çekim yapabilir miyim emin değilim. Çünkü gerçekten çekebilecek kimse yok ve mesafe inanılmaz yakın. Telefonla zor oluyor biliyorsunuz. Bildiğimiz yemekler zaten. Bence ben direkt bunları bir gömeyim. Bu yine bildiğim kadarıyla pirinç noodle'undan yapılma havuçlu, böyle tavuklu güzel bir yemek. Bu da bildiğimiz tavuk şiş yani. Köri soslu tavuk şiş. Gerçekten güzel yapıyorlar. Ve ikisi şurası 6-7 dolar gibi bir şey yapıyor. Bence çok çok iyi. Fiyatlar bayağı iyi Tayland'da. Tayland bence halen daha ucuz. Ucuz mu derseniz ucuz yani. Taksiye biniyorsun 1,5-2 saat 40 kilometre yol geliyorsun. 10 dolar ödüyorsun. Giderken de aynı 10 dolar ödüyorsun. Yani bence Tayland uygun fiyatlı bir yer halen daha. Çok güzel bir seçenek. Vietnam gibi, Kamboçya gibi belki aşırı derecede ucuz bir yer değil ama fiyat performans olarak bence mükemmel bir ülke. Bir tek yılan pahalıydı. O da yani normal diye düşünüyorum dostlar. Ben şunu yiyeyim. Daha sonrasında videoyu dışarıda kapatırız. Denerken çekemeyeceğim maalesef ki. Aşırı derecede açım. O yüzden bana afiyet olsun. Şunları bitirdikten sonra devam edelim. Ve dostlar akşam yemeğinde bitirmiş olduk artık. Saatler sonra bir şey yedim yani. Bugün gerçekten yorucuydu benim için. Çok erken bir saatte hostelimden ayrıldım ve bütün günü dışarıda geçirdim yani. Oradan oraya, oradan oraya. Mesafeler de uzun olunca gerçekten yorucu oldu. Ama güzel bir belgesel ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Dünyanın farklı yerlerinde yedikleri ilginç yemekleri göstermeye çalışıyorum gezerken. Ve Güneydoğu Asya'da bu fazlaca var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bangkok'un bir ucundan bir ucuna gittim bugün. Yani o kadar uç noktalarını gezdik ki şehrin. Hele ki ilk gittiğimiz nokta daha önce muhtemelen hiç gidilmemiş bir yerdi. İlginç bir pazar vardı orada. Sonra gittiğimiz nokta zaten aşırı ilginç bir yer. Yani yılanlarla 20 yıldır bir arada yaşayan ve yılanları satan birisini gördük. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bence çok çok ilginç, güzel bir video oldu. Sokak bitti ya bu arada. Sokak bitiyor resmen. Diğer tarafta şöyle geri döneyim ben. Ekstra bir olaydı. Çok ekstrem bir şeydi. Tek amacım dediğim gibi bu kültürü size yansıtmaktı, bunu paylaşmaktı. Çünkü bu insanlar belki de yüzyıllardır bunu yapıyorlar ve belki bugün herkes bunu yemiyor ama toplumun %5'lik, %10'luk kesimi bunları yemeye devam ediyor. Bu tarz egzotik gıdaları yemeye devam ediyor. Ve orada fotoğraflarda yer alan herkes, fotoğraflarda yer alan tüm müşteriler yerel insanlardı. En azından öyle gözüküyordu. Ve konumu gördünüz zaten. Yani konum ortada, çok da anlatmaya gerek yok. Yani insanlar bu tarz egzotik gıdaları yiyorlar burada. Ben de bunu size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Poşette halen daha yılan eti duruyor. Bilmiyorum. Bunu ne yapacağım? Hala bir şey yapamadım. Artık
Birilerine denetirsen videonun sonuna kamera arkası olarak koyarım diye düşünüyorum. Denetemezsen de bir şey koymam yani. Durumlar bu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Tayland'dan, Bangkok'tan herkese selamlar. That's good, bro. It's a bit like your pork crackling in Canada. Is that a thing? He's really enjoying. Look, he's really enjoying. It's a bit dry, but Put some rice on there. Is there rice? No. no. Rice not included. Rice not included, yeah. You don't want to try for sure? Try it. Just tasted it. I think you should like if you come all the way all the way to Thailand, you should try like something funky. I've always kind of thought though, like if you're gonna eat, That's a lot of bones. Yeah. That's a lot of Yeah. bones. The same. That does not taste like chicken or fish. yeah, Something different. I think. more like pork, I'd say. But you like it? Fuck no. It's like a bone every bite. Oh my god. Okay, there's a lot there. Man, that's so weird. The weird thing that I try on my life. It feels like you're gonna swallow a fish bone. It's gonna be like stuck in there.